Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile beraberiz arkadaşlar. Az önce bir davet yaptım. Bu davet Karuf Meclisi'nin bana gönderdiği bir davetlinin daveti. Bu davette savaşla ilgili sorular soracağız. Ülkemizle ilgili, ülkemiz savaşla ilgili bir sıkıntı yaşayacak mı? Ve İran-İsrail savaşı ne durumda olacak? Bu savaşın içinde ülkemize karşı düşünülecek neler var? Bize karşı ne düşünüyorlar? İran'la ilgili bir sıkıntı olacak mı? İsrail'le ilgili bir sıkıntı olacak mı? Bunu Karuf Meclisi'nin gönderdiği bir davetliden öğreneceğiz. Davetini yaptım. Hemen hemen bir saattir bekliyorum. Şu an gelen giden yok. Bekliyorum. Karuf Meclisi size geçen bahsettiğim şu. İbn Zenhur yeni bir heyet oluşturdu. Bu heyet aslında İbn Karuf'un talimatıyla oluşturulan bir heyet. Ve bu heyetin ismi, bu meclisin ismi Karuf Meclisi. Bu mecliste her şey konuşuluyor. Tüm istihbarat alanları, tüm haberler bu mecliste oluyor. Ve ben de bu meclisin davetlisi olarak gidip orada her şeyi dinleyip öğreniyorum. Mecliste öyle şeyler konuşuldu ki bizim hakkımızda savaş ile ilgili metafizik bilgiler, birçok şeyden bahsedildi. Bahsedilen şeylerin arasında her şey var. Şimdi biz davetlerde ne yapacağız? Ben heyete ne zaman gireceğim belli olmuyor. Meclise ne zaman gireceğim belli olmuyor. Her an çağırabiliyorlar ve her an davet ve video olmayabiliyor. Bu yüzden ne yapacağız? Heyetin bana gönderdiği bir davetli var. Davet. Bu daveti yaptım. Hemen hemen işte bir saat falan oldu daveti yapalı. Gelen davetli bize anlatacak. Ben soracağım, o söyleyecek. Heyette konuşulan şeyleri söyleyecek. Yani bu davette bana demeyecek. Bunlar heyette konuşuldu, neden bana soruyorsun? Çünkü o da bu görevin farkında. En kısa zamanda her şeyi öğreneceğiz tabii, bu davetli çıkarsa. Arkadaşlar bugünkü videomuzun bir sponsoru var. Ferhat bugünkü videomuza sponsor oldu. Bir de sen gör özel defterine ismini yazacağız. Tabii bize kendisi ismimi yazmasanız da olur demiş ama biz ismini yazarsak daha iyi olacak. Çünkü kayıtlı olsun. Bugünkü videomuzun sponsoru Ferhat. Sevgilerimle. Ferhat Bey'e teşekkür ederim. Bize sponsor olup bizleri desteklediği için buradan saygılar ve selamlar sunarım. Küçüğüm mü bilmiyorum, büyüğüm mü bilmiyorum. Eğer küçüğümse Ferhat kardeşim çok teşekkür ederim. Eğer büyüğümse Ferhat abim, Allah razı olsun. Rabbim tüm sıkıntılarını, tüm güzel düşüncelerini sana hayırlı bir şekilde nasip etsin inşallah. Arkadaşlar videolarımızın herhangi birine sponsor olmak için hakandemir.mefor@gmail.com'dan Hakan'a bir mail göndererek videolarımızın herhangi birine sponsor olabilirsiniz. Şu an ağırlık yok. Bir saattir de bekliyorum. Daveti açtım. O yüzden rahat rahat konuşabiliyorum. Gelip gelmeyeceğini de tam olarak eminim ama ne zaman geleceği belli değil ama şöyle bir dışarıdan bakalım. Sanki bir hafif bir ağırlık, şu merkezde bir toplanan bir ağırlık var. İkinci bir ağırlık da bu merkezde toplanan bir ağırlık var. Ve bakalım acaba nerede çıkacak? Şimdi anlayacağız. Bizim en önemli meclisimiz Karuf Meclisi. Karuf Meclisi'nden gelen davetli de bir bilge bir davetli ve yaşlı. Evet, bir davetli. Evet, davetli gelmiş. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Bize kendini tanıtır mısın? Ben Karuf Meclisi'nin gönderdiği görevliyim. Beni buraya elçi olarak gönderdiler. Söylenen her şeyi söyleyip
sizi bilgilendirmemi istediler. Evet, mecliste sen de vardın. Seni biliyorum. Öncelikle seninle mecliste konuşulan her şeyi konuşmak için çağırdım. Savaşla ilgili. Orta Doğu'da olan savaş ve Babil bölgesi. Daha önceden Babil bölgesinde yapılan büyük hazırlık ve metafizik orduların yaptığı hazırlıklar belliydi. Bunu bir yıl önceki davetlerinde sana da söylemişlerdi. Ve o hazırlık, o ordular şu an harekette. Buna insanların da desteği oldu. Şu an ülkeniz hakkında bilmeniz gereken çok önemli şeyler var. Ülkemiz hakkında öğrenmemiz gereken. Bakın, biraz çabuk gitti. Keşke ne güzel konuşuyordu. Boyutta olsaydım belki daha iyi konuşacaktık bununla. Yani bu dostumuzla, bu arkadaşımızla diyelim ya da bu kardeşimizle diyelim. Hatırlarsanız ben bir yıl önce çektiğim videolarda Babil'de büyük ordular toplandı. Metafizik ordular şu an harekette diyorlardı. Biz de o zaman ne yaptık? Aroha'nın ordularıyla beraber orada bir engel, oraya bir set kurmak istedik. Ve bu seti de kurduk. Büyük bir savaş başlayacaktı. Büyük bir çatışma başlayacaktı. Metafizik alemde, normal alemde değil. Bana söyledikleri vardı. Bana söyledikleri şu: Orta Doğu'nun karışacağını. Orta Doğu her zaman karışık. Bunu söylesek zaten bu bilinen bir şey aslında. Orta Doğu her zaman karışıktı. Her zaman. Irak'ta, Suriye'de, zaten Suriye'de sıkıntılar yaşanıyordu. Her zaman sıkıntılar yaşanıyordu. Ne oldu? Yavaş yavaş duruldu derken her şey daha da beter oldu. Şimdi şöyle bir şey var. Ülkemiz öyle bir konumda ki her türlü sıkıntıya uğrayabilir. Nasıl uğrayabilir? Tamam. Ülkemizin kendine göre çok büyük önlemleri var. Biz neler yapılacak? Planda neler var? Neler düşünülüyor bizim hakkımızda? Bunları öğreneceğiz. Karuf Meclisi'nde birçok şey söyleniyor. Bunların her şeyden haberi var. Gidip geliyorlar. Bizim Karuf Meclisi'nin içinde, bakın, Karuf Meclisi'nin içinde tam 7 kişi var. 7.'si benim. 6 bildiğiniz metafizik davetli ve ben. 7 davetli. 7 davetlinin içinde 3'ü nerede biliyor musunuz? Bu 3'ü diğer unsurların diyeyim içinde sızan arkadaşlarımız diyelim. Bunu hiçbir şekilde ortaya çıkaramazlar. Çünkü en yüksek düzeyde gördükleri kişiler bunlar. Bilmem nasıl anlatabilirim. Bunları anlatmam, daha önce İbn Karf'a söyledim. Ben bunları anlatırsam eğer bu 3 dostumuz, bu 3 metafizik davetli sıkıntı görür mü diye. İbn Karuf hiçbir şekilde sıkıntı görmez. İstediğin gibi anlat dedi. Yani kime anlatıp, aslında benim böyle videoya falan anlattığımdan değil. Ben sanki hani işte çevreme, insanlara ve arkadaşlarıma anlatabilir gibiyim. Belki de haberleri var. Belki de her şeyi yaydığımı biliyorlar. Çünkü teknolojiden haberleri var. Ama şimdiye kadar kimse kameranın varlığından bilin hiçbir şekilde bir şey söylemedi. Davetli de bakın ne diyor? Daha önceden de Babil'de de olmuş. Babil'de o olan şey. Hatırlarsanız ben Çaylıkdüzü'nde yaptığım davette bile Babil'de büyük bir ordu var. Babil'e işte büyük bir oluşum var. Orada düşman birlikleri hepsi konuşlanmış o taraflara. Biz bunları biliyorduk. Babil bölgesi neresiydi? Irak'tı, Suriye'ydi, yarı Türkiye'ydi, bir kısım da İran'a kaçıyordu. Çok büyük bir bölge. Eskiden bilinen Babil'le metafizik alemin Babil'i çok farklı. Metafizik alemin Babil'i çok daha büyük bir yer. Ey davetli! Türkiye'yi acaba bir şekilde kendilerine çekecekler mi? Savaşa dahil edecekler mi?
Bunu metafizik alem ne diyor onu öğrenelim. Metafizik alem Türkiye'yi, benim öğrenmek istediğim zaten her zaman buydu. İsterdim ki bunu devamlı her zaman en küçük bir anda haber olarak size sunmak. Bunu bana tavsiye eden arkadaşlarım oldu. Bunu bana söyleyen arkadaşlarım vardı. Hatta bizi izleyen arkadaşlarımızın içinde olan kişiler de var. Bana tavsiyeleri vardı. Çünkü bana diyorlardı ki bu metafizik haberlerden yani metafizik olaylardan haberimiz olsun. İstihbarat anlamında diyorum size. Metafizik istihbarat her zaman için önemlidir. Çünkü onların gittiği her yer normal evet davetli. Ey davetli. Önemli olan soruları sana soracağım. Birincisi, Türkiye hakkında ne düşünüyorlar? Bu konuda Türkiye'yi de kendilerine yani savaşa dahil etmek istiyorlar mı? Şu an İran'da belli bir grup var. Bu grubun hükümet yanlısı olmadığı aşikar. Ama hükümetin içindeymiş gibi kök salan birimlerdir. Bu birimler yerel hükümetin dışında kararlar veriyor. Büyük bir kışkırtma yapılacak. 2 kışkırtma yapıldı. Ve sizin de olaya dahil olmanızı istiyorlar. Bunu isteyen İran hükümeti değil. Peki bunu isteyen kim? Bize açıkça söyleyebilir misin? Bunu isteyen kim? Biz biliyoruz kim istediğini aslında da. Bunu isteyen, mücadeleye katılan, uzaklardan gelen ülke değil. Babil bölgesine yakın olan kişilerden oluşan oluşum büyük bir kışkırtma yapacak. Birincisi başarısız oldu. İkincisi başarısız oldu. Ve şu an planladıkları daha büyük bir şey var. Eğer o olursa her şey olabilir. Yani nasıl o olursa biz de mi dahil olacağız? Bunlar sadece attıkları füzelerle değil, metafizik etki ile de birçok saldırıda bulunuyorlar. Ama kısa bir zamanda ses getirecek bir olay yaşanacak. Siz bunu komşunuz yaptı sanacaksınız. Ama bunu yapan komşunuzun içindeki virüs olacak. Komşumuzun içindeki virüs. Artık bu konuda bilgili olanlar veya biraz daha geniş çevreli düşünen arkadaşlarımız konuyu anlamıştır. Bakın, büyük bir şey yaşanacak. Ne yaşanacak acaba? Rabbim hükümetimizi, devletimizi korusun. Rabbim bizi kardeş düşmanlığından korusun. Müslüman düşmanlığından korusun. Söyledikleri çok çarpıcı. Büyük bir oluşum, bakın bir sefer dikkat ederseniz bir sefer bize karşı bir kışkırtma yapıldı. İkinci sefer bir kışkırtma daha yapıldı. Ve bir sefer daha büyük bir şey yapılacak. Bunun için tedbirli olmamız gerekiyor. Kısa bir zaman sonra bir kışkırtma daha yapılacak. Bunu herkes anlayabilir aslında. Babil bölgesindeki bu düşman birlik. Babil bölgesine yakın olan birlik. Tam olarak söylemiyorum size. Değil mi? Bu birlik şu an
yandaş çekme peşinde. Olaya dahil etmek istediklerini bir şekilde olaya dahil etmek istiyor. Kimi istediyse yapamadı. Bunu farklı yöntemlerle yapılıyor. Düşmanın hilesi çok. Düşmanın yöntemleri çok. Bu yöntemler sabırla yapılan yöntemlerdir. Öyle bir sabırlılar ki bunlar bir gün yapılacak bir olay için birkaç yıl öncesinden hazırlık yapar. Hatta 100 yıl öncesinden hazırlık yapılan planlar bile var. 1000 yıl öncesinden yapılan planlar var. Bu planları bölmek için, bu planları bozmak için, ferah ve huzur içinde olmak için uyanık olmamız lazım. Uyanık, akıllı olmamız lazım. Düşünceli olmamız lazım. Bizim de çalışmamız lazım. Ya. Bizim de çalışmamız lazım. Her türlü fırsat vermememiz lazım. Ya Rabbim düşmana fırsat verme, küffara fırsat verme. Ama tamam dua edelim. Rabbimiz bize güç versin. O fırsatı biz vermeyelim onlara. La ilahe illallah subhaneke inni salim. Bak ne diyor? Uzaktan gelen olaya dahil olan. Uzaktan geleni biliyoruz. Onlar değil diyor bak. Onlar değil. Bu ne demek? Amerika uzaktan geldi. Amerika değil. Ama ne oluyor? Bir şekilde olaylara dahil oluyor. Neden? Sebepsiz yere. Sebep yok. Sebep yok. Yani sen çok uzaklardan gelip burada sebepsiz bir yere neler yapıyorsun ve yanlış kişilerin yanındasın. Yanlış kişilerin yanında. Oluşum demek o şekilde oluyor. Biz zaten biliyorduk. Ben biliyordum bunu. Bizde de devamlı konuşuyor. Metafizik alem devamlı bundan bahsediyor. Siyonistlerin bunların yaptığı birçok plan var. Bu planları bana gelen davetler hepsi söylüyor. Hepsi bir şekilde söylüyor. Tedbir aldıklarını, bir şekilde oyun yaptıklarını bakın metafizik olarak da bize kışkırtıyorlar. Nasıl yapıyorlar size şunu söyleyeyim. Bir sefer ne oldu? Geldi işte bu tarafına bir füze düştü Hatay'a. Hatay'a bir füze düştü. Füze düşmeden önce ne oldu? Bir metafizik saldırı yapıldı. Metafizik saldırı yapıldı. Kimin bundan haberi oldu? Kimsenin haberi olmadı. Metafizik saldırı yapıldı. İnsanları etkilemek için, yetkilileri etkilemek için, Türk milletini, Türk devletini etkilemek için bir metafizik saldırı yapıldı. Yani hem metafizik anlamda çalışıyorlar hem de normal fiziki anlamda çalışıyorlar. Metafizik saldırı yapıldı, insanların ruh halini değiştirip bir şekilde gaza getirilmeye çalışıyorlar. Yani metafiziğin kısası şu, seni gaza getirmek. Metafizik saldırı seni gaza getirip seni öfkeyle kalkan zararlı oturur. Bu her yerde geçerli. Eğer bizim ülkemiz akıllı olmasaydı, öfkeyle kalksaydı ne olurdu? Tabi Allah'a şükür, hani belki biz zarar etmezdik belki ama hiçbir şekilde tavsiye edilmez. Hiçbir şekilde. Savaşın her türlüsü kötüdür. Savaşın kazananı yoktur. Bakın savaşın kazananı yoktur. Bunu gel insanlara anlat. Bunu gel insanlara söyle. Bunu nerede anlayacaklar biliyor musunuz? Şu an bazı ideolojileri olan kişiler, bazı planları olan kişiler, bazı doğruları olan, bazı da işte doğru bildiklerine inanan kişiler ahirette ne olacak? Ahirette öyle bir tokat diyecekler ki biz ne yapmışız? İnsan gibi yaşamak varken biz bunun kanını çekmişiz, kanını içmişiz diyecekler. O zaman iş işten geçmiş olacak. Öyle bir tokat, zebanilerden öyle bir balyoz yiyecekler ki bu balyoz öyle bir vuracak ki 7.000 kat aşağısına götürecek. Sonra tekrar çıkacak. Bir daha balyozu yiyecek ve bir daha 7.000 kat aşağısına gidecek. Hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak. Kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak. Davetli, meclis davetlisi bir şekilde de sanki aslında bilgisi var. Meclisten yeni çıktı. Bütün şeyden her şeyden haberdar. Haberdar olmasa diyeceğim ki şimdi gitti topluyor, istihbarat topluyor. İstihbarat toplamış aslında. Karuf Meclisi her hafta bir toplantı yapacak. Her hafta bu toplantılar krallarla ilgili olan toplantı değil. Karuf Meclisi, bakın yeni bir oluşum, yeni bir meclis diyelim ya, Karuf Meclisi.
İbn Zenhur'un da içinde olduğu bir meclis. İbn Zenhur görevli. İbn Karuf tarafından görevli biri. Eğer rütbeler arasında paylaştırırsak önce ne geliyor? İlk başta İbn Karuf geliyor. Ondan sonra İbn Necem'in, ondan sonra İbn Zenhur. Böyle düşünebilirsiniz. La ilahe illallah. Ey davetli, neredesin? Şöyle bakalım. Genelde bu tarafta çıkıyor da o yüzden. Evet. Ey davetli. Senin bahsettiğin oluşum. Bunu net olarak açar mısın? Biz bunu anladık. Ama bunlar kimler, isim verebilir misin? Bu oluşum bir heyet şeklinde ve kanser hücresi gibidir. Komşunuz bunun farkında değil. Ama içinde bir yara var. Ve bu yara kendi istekleri doğrultusunda hareket ediyor. Bir yandan metafizik saldırı, bir yandan yapılan planlar. Bunun sebebi komşuya düşürmek. Size yapılacak olan bir saldırı yapanların elinde olmayan bir saldırıdır. Bunu o zaman kimse anlamayacak. Ve bir anda her şey birbirine girecek. Kısa zamanda ses getirecek bir olay yaşanacak. Nasıl bir olay yaşanacak bunu söyleyebilir misin? Kısa bir zamandaki olay nedir? Biz de ona göre tedbirimizi alalım. Mecliste söylenen her şeyi söyleyebilir misin? Bana meclisten izin verilen kadar söyleneni söylerim. Benim burada olmamın sebebi senin merak ettiklerine cevap vermem. Evet, benim merak ettiklerim onlar. Şimdi benim anladığım şu. Bu İran'ın içinde bir örgüt mü var? Bu örgüt İran'ı kontrol ediyor değil mi? Evet, bunu bilmeniz çok iyi. Evet. Bir devlet işten yıkılır. Bu ne kadar doğru bir kelime, ne kadar doğru bir söz. Bir devlet içten yıkılır. Peki bunlar nasıl ortaya çıkmıyor? Bunlar nasıl ortaya çıkmıyor? Şimdi bir insanın birine gücü yetmese ne yapar? Bir insanın birine gücü yetmiyor. Mesela güçlü biri var. Şöyle söyleyeyim, dışarıda güçlü bir adam var. Siz bunu alt etmek istiyorsunuz ve bir şekilde alt edemiyorsunuz. Bunu kötü insanlar size öyle söyleyeyim. Hileye başvurur. Hileye başvurduktan sonra kendine mesela doping yaptırır, güçlendirir. Ya da ona bir iğne, ona bir şey yapar, ona bir hastalık bulaştırır. O hastalanır, güçsüzleşir. Ondan sonra onu yener. Ya da ne yapar? Başkasıyla arasını kötü eder ve bu başkası onunla savaşır ve onu çok bitkin bir duruma düşürür. Ondan sonra gücü kalmadıktan sonra gider adamın üstüne çullanır. Bunun gibi demek ki kısa bir zamanda bir şey olacak. Ama ne olacak? Kısa bir zamanda. Kısa bir zamanda bir şey olacak. Bu şey bizi zorla müdahale etmeye şey yapacak. Yani bizim müdahale etmeyi gerektirecek bir şey olacak demek. Bunun için önlem nasıl alınır? Bunun için önemli bir önlem almamız lazım. Değil mi? Önemli bir önlem alınması lazım. Bunu sizinle sık sık paylaşacağım. Bakın, Karuf Meclisi
ne zaman toplandısa, eğer çok önemli bir şey olduğu zaman direkt açacağım canlı yayından. Canlı yayından kim duyarsa duysun, duyana kadar anlatacağım. Bizim milletimiz ama şöyle, bizim insanlarımız da böyle. Ne kadar anlatırsan anlat, başa gelmediği sürece kimsenin gıkı çıkmıyor, kimsenin sesi çıkmıyor. Yani bir şekilde bekliyorlar. Bir şekilde, en basitini şunu söyleyeyim, bakın en basitini. O kadar önlem alın dediler değil mi? 6 Şubat depreminde o kadar önlem alın dediler. Büyük bir fay patlayacak dediler. Bir yıl öncesinden Malatya'da konuşma yapıldı. Bir miting alanında konuşma yapıldı ve ben o kişinin ismini unuttum. Ne dedi? Dedi ki burası Malatya dedi. Büyük bir fayın üzerinde ve bu fay patlayacak. Patladığı gibi de burada çok büyük bir yıkım olacak. Bu kadar şu illeri etkileyecek. Bu iller zarar görecek. Bunun bir an önce önleme alınması lazım dedi. Ama kimsenin umurunda olmamış. Hiç kimsenin umurunda olmamış. Aradan bir yıl geçiyor. Tam bir yıl. Ve o bir yılın sonunda 6 Şubat'ta bir bakıyorsunuz çok büyük bir deprem oldu. Biz oradaydık. Ben zaten o zaman depremde ben Urfa'daydım. Şanlıurfa'daydım. Öyle bir depremdi ki. Rabbim Rabbim kimsenin başına vermesin. Deprem çok kötü bir şey. Dua ettiğiniz zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği gibi Ya Rabbim enkaz altında kalmaktan sana sığınırım. Yani dualarınızın arasına bunu da sıkıştırın. Hani deyin ya Rabbim yoksulluktan, kötülükten sana sığınırım. Ya Rabbim acizlikten sana sığınırım. Enkaz altında kalmaktan, denizde ve suda boğulmaktan sana sığınırım. Bakın dualarınızın arasına bunu yerleştirin. Bunu her zaman koyun ve her zaman dua edin. Şimdi meseleyi kesmeyelim. Ne oldu? Deprem oldu, her şey yıkıldı. Ondan sonra o konuşan arkadaşın, o konuşan kişinin videosu yayınlandı. Bakın dediler bir sene önce sağdan gelen tehlikeyi haber vermiş. Ama ne oldu? Kimsenin hiç umurunda değil. İş işten geçtikten sonra her şey ortaya çıkıyor. Biz ne yazık ki böyleyiz. Önlem yok. Kimse kimseyi hesaba almıyor. La ilahe illallah subhaneke ve zalim. Ama ne yapalım? Araştırmaya, söylemeye devam. Hz. İbrahim'i ateşe attıkları zaman, Nemrut Hz. İbrahim'i ateşe attığı zaman bir karınca ağzında su götürüyor. Su. Ve bu karınca ağzındaki su diyor ki işte gidip ateşi söndürmeye suyu götürüyorum. Yani o ağzındaki sudan ne olur? Yani bu sudan ne olur? Karınca diyor ki bu su o ateşi söndürmese bile tarafımı belli edeyim. Tarafımı belli edeyim. Biz de hani belki de bir şeyler yapamayız. Ya da belki de bir şeyler düzeltemiyoruz ama söyleyelim tarafımız belli olsun. Değil mi? Bir şeyleri önceden söyleyelim. Biz söylemiştik demeyeceğiz. Yani biz söylemiştik demek için demiyorum zaten. İnşallah da kötü bir şeyler yaşanmaz. Meclis her zaman toplanacak. Meclis her zaman bir şeyler söyleyecek. Belki de kötü bir şey yaşanmayacak. Bir sefer daha bir şeyde bulunacaklar. Bir oluşumdan ya da yeni bir atılımdan, yeni bir saldırıda bulunacaklar. Bu saldırı belki de gene bertaraf edilecek. Ama şunu unutmayalım. Devamlı saldırıda bulunacaklar. Devamlı bir kışkırtma olacak. Kışkırtma olacak ama biz bunu kim yaptı zannedeceğiz? Bizim komşumuz yaptı zannedeceğiz. Aslında komşumuzun da haberi yok ondan, biliyor musunuz? Haberi yok, haberi. Adamlar çıkıyor bir grup farklı bir şey söylüyor, bir grup farklı bir şey söylüyor. Adamlar çıkıp özür diliyor. Özür diliyorlar ama aynı şey gibi biliyor musunuz? Adam tutturup, bakın ben kendime adam tutturayım. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. En basitini söyleyeyim. Gidin 5-6 kişiyi tutayım. Diyeyim ki şu eve gidin, o evden buraya taş atın. Şu evin balkonuna gidin, balkonda saklanın. Oraya bana taş atın. Taş attığı zaman benim camımı kırdılar farz et. Mesela şurada bir ev var, şu ileride bir ev var. O evden bana taş attılar. O evden bana taş attıkları zaman, o ev de çok uzak, buraya taş gelmezse farz et öyle. Ya da şöyle söyleyeyim, karşınızda bir ev var, evden senin söylediğin kişi gitti sana taş attı, camın kırıldı. Sen direkt ne yaparsın? Ama biliyorsun kendin yaptırdın bunu. Bak bunu sen biliyorsun. Karşı taraf bilmiyor. Etraftaki millet de bilmiyor, insanlar da bilmiyor. Ben hemen ne yaparsın? Gidersin ona kavga etmeye. Dersin ki evimi taşladın, camımı kırdın. Gel zararımı karşıla, sıkıntımı gider. Ya da çok büyük ya da sen onun üstüne bir balyoz vuracaksın. Birden onu yapacaksın. Hileyle hurdayla. Davetlerin anlattığı bu. Davetlerin anlattığı bu. Açık açık konuşulmuyor. Açık açık söylenmiyor ama her şey belli, her şey ortada. Bunu herkes biliyor zaten.
Biz de biliyoruz. Bunu bir şekilde biliyoruz. Ey davetli. Davetli zaten istihbarat da toplamıyor. Nerede olduğunu da bilmiyorsun. Şöyle biraz geri gidelim. Büyük bir ağırlık bu tarafta var, şurada var. Şu bölgede var. Bu bölgede fazla bir şey yok. Ama büyük bir ağırlık şurada, sanki şurada, burada. Şu an burada ama gözükmüyor. Ya çok yakındayım ya da şurada da var. Ağırlık burada var. Yani normalde şu an gözükmesi lazım. Hani davetli geldiği zaman gözüküyor ya, ben burada konuşuyorum. Aynı o ağırlık var. Ve o ağırlık şurada yok. Meclisin toplandığı zaman, bu mecliste birçok şey konuşuyorlar biliyor musunuz? Ben daha önceden ne yapacaktım? Antarktika'ya bir boyut daveti yapacaktım. Bu önemli meclis toplantı ve önemli toplantı olduğu için onu iptal ettim. Ve bir şekilde hemen bu videoyu çekmek zorunda kaldım. Bu videoyu çekmek zorunda kaldım ki bizim için önemli olduğu için. Bizim için önemli. Ben kime üzülüyorum biliyor musunuz? İranlı kardeşlerime üzülüyorum. Orada yaşayan sivil halka, sivil halka üzülüyorum. Rabbim yardımcılar olsun. Rabbim yardımcılar olsun. Evet, davetli gelmiş. Evet, davetli. Bize belki bir önlem. Biz ne yapabiliriz? Ne yapmamız gerekiyor ve başka planlar var mı? Bu planları anlatır mısın bize? Oluşumun sağ kolu oldukça zayıfladı. Zayıflayan oluşum bir şekilde saldıracaktır. Bu saldırılar zayıflayan oluşum bir şekilde istediğini yapmak için her türlü yola başvuracaktır. Planda size karşı yapılacak bir saldırı daha var. Buna kışkırtma diyoruz. Siz bir şekilde kışkırtılıp olaya dahil edilmek isteniyorsunuz. Ama planlamadıkları bir şey daha var. Metafizik alemin orduları da bu konu hakkında mücadele ediyor. Yalnız değilsiniz. Karuf Meclisi bir heyet ile yeni ordular toparladı. Küçük James adasında bulunan ordular, Hezmina'nın orduları da Babil'e gidip destekte bulunacak. Babil orduları kendi başına engelleme kapasitesine sahip. Böylelikle imkanlar daha da genişleyecek. Peki bu savaş uzun sürecek mi? Daha nereye kadar sürecek? İki taraf da birbirini bombalıyor. Bu savaş uzaktan gelen kişileri ve oluşumu büyük bir şekilde etkileyecek. Kısa bir zaman sonra kısmen sona erecek. Kısmen tamamen sona ermeyecek mi? Tamamen sona ermeyecek. Bizim umudumuz tamamen sona ermesi yönünde. Bakın, bundan önceki gelen davette de demişti, kısa bir zaman sonra bitecek. Yani savaşın biteceğini söylemişti. Kısa bir zaman onlara göre ne kadar, bize göre ne kadar bilmiyoruz. Bilmiyoruz yani. Sonuçta şöyle bir şey var. Savaşlar normalde uzun sürer. 1 yıl, 2 yıl süren savaşlar olmuş. Soğuk savaşlar daha uzun sürmüş.
kısa bir süre dediği, yani belki de bir ay kısadır onlara göre. Yani bir günlük savaş olmaz, 2 günlük de olmaz. Şu an hemen hemen bir 15 gündür bir savaş var Orta Doğu'da. Hemen hemen 15 gün oldu mu? 14 gün. 14 gün falan oldu ya da 13 gün mü oldu bilmiyorum. Tam olarak saymadım da. Kısa bir zaman sonra bitecek. Ama şöyle bir şey var, etkileri devam edecek. Dünyayı bekleyen etkiler devam edecek. Mecliste söylenen bazı şeyler var. Bakın bazı şeyler. Bu etkiler tüm herkese etkileyecek. Yani tüm dünyayı etkileyecek. Ekonomik yönden. Meclisin söylediği ekonomik yönden tüm dünya pandemideki gibi, böyle yani pandemideki gibi olmasa bile onun belki de bir kısmı kadar bir tık fakirleşecek ya. İnsanlar fakirleşecek, öyle söyleyeyim. İnsanlar niye fakirleşecek? Her şey pahalı olacak tekrardan. Her şeye zam gelecek. Her şeye bir şeyler olacak. Kıymetsiz olan şeyler kıymetli olacak. Böyle olacak. Her seferinde öyle olmuyor mu? Her seferinde dünyanın üzerine bir plan dönüyor. Bir planla bir bakıyorsun. Fakir yerin dibine giriyor. Zengin bakıyorsun daha çok zenginleşti. Ana ben şöyle söyleyeyim. Kazanan kimse olmuyor, biliyor musunuz? Herkes zarar görüyor. Herkes zarar görüyor. Bu aslında pandemi de neydi biliyor musunuz? Dünya içinde pandemi de bir savaştı bence. Bence 3. Dünya Savaşı pandemiydi. Yani 3. Dünya Savaşı pandemi olmasaydı, ya eğer ki 3. Dünya Savaşı gerçekten mesela çıksaydı o zamanlar 2000 yılında, o zaman ne olurdu biliyor musunuz? Pandemideki kadar kayıp olmazdı, biliyor musunuz? 3. Dünya Savaşı resmen çıksaydı pandemideki kadar kayıp olmazdı. Ne oldu? Adamlar savaşmadan etmeden bir şekilde pandemi çıktı ve binlerce kayıp oldu. Her ülkeden. Her ülkeden binlerce kayıp oldu. Ne oldu? Herkesin, yani isteyenlerin, bazı fırsatçıların işine yaradı. Zenginler zenginleşti. Fakirler, zaten garibanlar, dibi buldu. Dibi. Dibi buldular. Hiçbir şekilde bu tarafın kazananları yok, bilmiyorum. Zengin de yarın öbür gün öldükten sonra, bu planları yapanlar yarın öbür gün öldükten sonra ne olacak? Mezarın altına inecek, değil mi? Kefeni giyip, kimisi kefen bile giyemeyecek. Kefeni giyip öbür tarafa yallah gittiği zaman ne olacak? Allah Zülcelal diyecek mi? Sen zengin miydin? Hı? Oradakiler mesela ahirette para geçecek mi? Zebani diyecek mi? Oo, sen zengindin, gel sen bu taraftan geç. Sen bu taraftan geç. Aman aman efendim, hürmet edin şuna. Öyle diyecek mi? Bir kırbaç vuracak, kafayı yerinden koparacak. Bir kırbaç vuracak, ikiye bölecek adamı. Yani öyle şeyler var ki kaynar yağlar üzerine dökülecek. Zift dökülecek adamın üstüne ya, zift. Kaynamış zift. Dökülecek ve eriyecek. Ondan sonra tekrar kalkacak. Dökecek, eriyecek. Şimdi cehennemden bahsediyoruz değil mi? Cehennem sadece bir tane değil ki. Sadece ateş olarak yanan cehennem yok ki. Bakın öyle bir cehennem var ki, cehennemin öyle bölümleri var ki. Bir yerde işte üstüne kızgın yağlar dökülüyor. Bir yerde susuzsun, devamlı susuzsun. Böyle kademe kademe ya, kademe. Bir yerde donuyorsun, devamlı üşüyorsun. Bir yerde de her yer böcek, her yer bataklık ve sen oradasın. Düşünün, sonsuz bir bataklık düşünün. Böyle her yer pis. Temiz bir yer yok. Şunu düşünün ya da bir pis bir lağımın içinde, affedersiniz, çok affedersiniz. Bir lağımın bir kanalizasyonun içindesiniz. Devasa. Ve buraya kadar pisliğin içindesin. Şuraya kadar. Çırpınıyorsun, çıkamıyorsun. Çırpınıyorsun. Ve bu bir gün değil, 2 gün değil, 3 gün değil, 4 gün değil. Devamlı. Ne kadar kötü bir şey. Ne kadar kötü bir şey. Ve hiçbir şekilde ne uzanma. Tabi aynı şu anki zamandaki gibisin. Ahirette ruhsun ama hani diyorlar ya, işte ruh olduğun zaman yorulma falan, bedeni şeyler olmayacak. Olacak. Azap çekenlere her şey olacak. Azap çekenlere susuzluk olacak. Yorgunluk olacak. Azap çekenlere her şey olacak. Yorgunluk, adam diyecek ki ben bataklığın içindeyim. Şurada bir uzanabilsem. Şurada bir uzanabilsem mahvoldum. Mahvoldum. Ama düzelme yok. Uzanma da yok. Kesinlikle dinlenme de yok. Bazıları öyle. Bazıları akreplerin içinde gezecek. Bazıları çıyanın içinde gezecek. Bazıları yılanların içinde gezecek. Aklınızı başınıza alın. Bu pislikleri, bu insanları, bu kardeşini vuran kişiler bu tür şeyleri yaşayacak. Masum insanlara kıyanlar bunları yaşayacak. Bunu Allah Zülcelal her türlü peygamberleriyle bildirdi. Kur'an-ı Kerim'de her seferinde
cennet cehennemin ne şekilde kazanılacağını her şey açık belli. Yani herkesin bunu anlaması lazım değil mi? Her şey belliyken bende bir akıl fikir varsa ben niye kötülük yapayım? Kötülük yaparsam kaybedeceğim değil mi? Bende akıl fikir var. Niye yapayım o zaman? İnanın var ya, o kadar öfkeliyim ki, çok öfkeliyim. Aşırı sinirliyim ve bu sinir bende bir baş ağrısı yaptı şu an. Aşırı sinirliyim. İnsanın eli kolu bağlı olduğu zaman çok sinirli olur, biliyor musunuz? Aşırı sinir ama şöyle, Allah var gam yok gerçekten. Allah var gam yok. Biz zannediyoruz, biz böyle şimdi şöyle zannediyoruz değil mi? Masum kişiler bir şekilde kötü kişilerin yüzünden hayatını kaybediyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Bakın Allah katında hani insanlar bazen isyan ediyor ya, sakın isyan etmeyin. Hani bu çocukların günahı neydi demeyin. Tamam, günahı neydi? Olmaması gerekiyordu. Ama bakın Allah katında söyleyeyim, ahiret katında masum biri öldüğü zaman ya da öldürüldüğü zaman o öyle bir yere gidiyor ki dünyadan kat kat, yani kat kat güzel, öyle bir mükafatlı bir yere gidiyor ki belki biz orayı görsek biz derdik ki işte keşke daha önce gitseydik. Hani böyle düşünce yanlış ama çok yanlış. Yani yanlış, öyle söylüyorum da bazı kişiler yanlış anlayacak. Yanlış anlamayın. Orayı bilseniz bir an önce gitmek iste. Tabii masumlar için söylüyorum bakın. Pislikler için değil. Pislik adam öldüğü zaman az önce anlattığım yere gidecektir. Öyle hemen ben burada öldükten sonra güzel bir yere gideyim diye bir şey yok. Davetli. Davetli. Davetli geldiği zaman anlıyorum da şu an mecliste şunu da söyleyeceğim. Bu davetleri geldiği zaman biraz fazla kalsın. Niye hemen gidiyorlar? Yani buna bir çözüm bulmamız lazım. Ya ben boyuta gireceğim. Boyutta açık açık konuşacağız. Konuştuklarımız bittikten sonra hem en azından videolar bu kadar uzun olmaz. Hem de davet çabuk biter. Ve kimse, şöyle geriye gidelim biraz. Ağırlık. Evet, sanki biraz uzaklaştıktan sonra ağırlık buraya geldi. Şöyle şu tarafa bakalım. Davetle ağırlığım burada ama La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez zalimin. Bazı arkadaşlarımız şunu sormuş. İşte bu ben Hazreti Yunus'un zikrini çekiyorum. La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez zalimin. Sıkıntıda olan, bakın darda olan, sıkıntıda olan, bir sıkıntının içinde olan kim varsa, ne sıkıntı olursa olsun, herhangi bir sıkıntı. Yani bir sıkıntıdasın değil mi? Sıkıntıdan çıkmak için La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez zalimin. Bakın bunu söyleyin. Allah Zülcelal sizi o Hazreti Yunus'u balinanın karnından nasıl ki kurtardı, aynı onun gibi siz de sıkıntının içinden çekip kurtaracaktır. Biiznillah inşallah. Ey davetli. Şu an burada. Ya da şöyle gideyim. Ah, evet. Evet. Vefk alanı olduğu zaman sanki biraz geç geliyorsun. Davetle neden geç geliyorsun? Burada olduğun zaman seni hissediyorum. Ben buradayken beni hissettiğini biliyorum. Ve beni hemen fark ediyorsun. Geç gelmemin sebebi gittiğim bazı yerler var. Bu davet anında aynı zamanda birkaç yere eğitim veriyorum. Sen bu daveti açtım sadece benim için gelmedin mi? Görevim bu değil mi yani? Benim görevim bu davete gelmek ve senin sorduklarını söylemek. Ben gittiğim zaman hem kendimi toparlıyorum hem de bu arada eğitim veriyorum. Eğitim verdiğin kişiler kimler? Bunlar yeni yetiştirdiğimiz
talebeler, davetli, bizim ülkemiz savaşa dahil olacak mı? Büyük Orta Doğu planı her zamanki gibi işliyor. Buna da sizi alet etmek istiyorlar. Bu konuda kimse kârlı çıkmayacak. Ve hiç kimsenin yararına olmayacak bir plandır. Ama şunu söyleyeyim, eğer ki öyle bir şey artık yürürlüğe girerse o zaman kıyamet yakındır. Davetli, sen bunları nasıl öğreniyorsun? Önce onu söyler misin? Belki de bizi bilenler anlıyordur ama bilmeyenler ne olduğunu bilmiyor. Ben anlattığınız gibi Karuf Meclisi'nden olan bireyler diğer oluşumun içinden duyduklarını gelip burada anlatıyor. Yani bu bir istihbarattır. Evet, ben de bunu söylemeni istedim. Bazıları bunun istihbarat olarak değil de gayipten öğrenildiğini zannediyor. Haşa, öyle bir şey yok. Bunu biz de biliyoruz ama böyle düşünenler olmasın diye sordum. Yoksa senin istihbarat amaçlı öğrendiklerin ve meclisten, Karuf Meclisi'nden öğrendiklerini, orada konuşulanları gelip burada söylediğini bildiğim için sordum. Yani ben bunları biliyorum. Yeni bir toplantı birkaç gün içinde olacak. O zaman kimin ne yapacağı daha netleşecek. Yakın zamanda irtibat halinde olursak iyi olur. Bu ne demek anlama geliyor? Bakın, demek ki her seferinde planlar değişiyor. Her seferinde planlar değişiyor. Her seferinde olaylar farklı yerlere gidiyor. O yüzden Karuf Meclisi her toplandığında biz de gideceğiz. Karuf Meclisi'ne katılacağız ve onların söylediklerini sizlere aktaracağım. Metafizik alem ne söylüyorsa hepsini tek tek aktaracağım. Bunları tek tek söyleyeceğiz. Belki de bizim sayemizde, belki de bilmiyorum, ben bir taş atayım da ya da ben de o karınca gibi safımı belli edeyim de belki bazı şeyleri düzeltirim derim. Belki de bazı şeyleri engelleyebiliriz. Böyle olmak çok iyi. Böyle olması çok iyi aslında. Şöyle söyleyeyim, ben birçok şeyi metafizik anlamda, metafizik yönden bu varlıklardan öğreniyorum. Mübareklerden öğreniyorum. Öğrendiğim davetliler olsun, öğrendiğim kişiler olsun, bunlar her şeyi bana açık açık söylüyorlar. Ama ben açık açık söylediğim bir mecra yok. Açık açık söyleyebileceğim bir mecra olsa orada da zaten söylerim. Davetli yakın bir zamanda dediği de birkaç güne, yani ya yarın ya da 2 gün sonra tekrar Karuf Meclisi toplanacak. Karuf Meclisi'nde toplandığı zaman, o zaman da bakalım neler konuşulacak. Tabi orada ben şeydeki toplantıdaki gibi şey değilim. Yani İbn Karuf'un mesela kralları topladığı zaman sadece dinliyorum ya. Karuf Meclisi'nde kendim de konuşabiliyorum onlarla. Çünkü bireysel davet oluyor. Boyuta girip onlar da beni görüyor. Ben de onları görüyorum. Ve ben de onlarla konuşabiliyorum. Onlara soru sorabiliyorum. Sanki şöyle stratejik bir toplantı olur ya, toplarsınız. Herkes bir şeyler söyler, sen de söylersin. Fikrini sunarsın. Ama benim %80 dinleyiciyim orada. Sadece bazı merak ettiklerini soruyorum. Çünkü onlar öğreniyorlar. Onlar belirli yerlerdeki adamlarından öğreniyorlar. Karuf Meclisi'nden 3 kişi üst düzey yerde metafizik istihbaratın içinde. Bunu da bilsinler.
Bunu bilsinler. Hiçbir şekilde ortaya çıkaramazlar. Çünkü çok üst düzey. Çok üst düzey olduğu için çıkaramazlar. Şimdi hangi üst düzeyden şüphelenecekler bilmiyorum. En büyük üst düzeyden. Şu an metafizik Siyonistlerin, misyonerlerin yönettiği metafizik istihbaratın en üst düzeyleri kimse bizim 3 tane adamımız orada. Karuf Meclisi'nden 3 kişi orada ve gelip her şeyi bize anlatıyor. Ve biz onlarla konuşuyoruz. Bunu bilmeniz de bilmemeniz de bilmem. Bunu ortaya çıkaramazsınız. Hiçbir şekilde ortaya çıkamazsın çünkü sizin meclisiniz çok kalabalık. Bizim 3 kişi orada ama sizin meclisiniz belki 1000'den fazla kişi var. Hangi birinden şüpheleneceksiniz? Hatta birilerini görevde uzaklaştırmak isteyeceksiniz değil mi? Hangi birini uzaklaştıracaksınız? Hepsini uzaklaştırmanız lazım. Yani şöyle bir şey var. Bazen bir şeyler oluyor ya, birileri bir şeyler yapıyor. Sen de diyorsun ki ulan bundan ummazdım. Yani bu kişiden böyle bir şey ummazdım. Bakar mısın ya, Allah Allah, o muymuş? Böyle denecek kişiler. Bunu daha hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Tabii ben size söylüyordum ya, biz millet karşı taraf bir şeyler yapıyorsa biz de boş durmuyoruz. Bizim de boş durmamamız lazım. Devamlı bir şeyler yapmamız lazım. Devamlı bir şeyler yapmamız lazım. Çok daha teknik bilgiler var da teknik bilgilere girmiyorum. Teknik bilgileri de anlatmıyorum. Çok teknik bilgi var. Birçok şey anlatılıyor. Bakın metresine kadar, gramına kadar, ağırlığına kadar, sayısına kadar çok şey anlatılıyor. Çok şey anlatılıyor, çok şey söyleniyor. Ben bunları söyleyeyim. Ben ne yapıyorum? Benim dediğim şu. Davetli gelsin, davetli kendi adasın. Davetli söylesin. Biz buradan kendim duyduğum bir şey anlattığım zaman şey gibi oluyor. Sanki yani ben şöyle olabilir. Öfkeyle, sinirle içinde eksik bir şey olmasın ya da sinirle fazladan bir şey söylememek için genelde davetliyi anlattırıyorum. Sebebi bu. Davetlinin anlatması daha iyi benim için. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Karun Meclisi bir şekilde bu şeyleri mesela durdurdu. Ya da birileri bir şekilde bir sorgulama yaptı. Meclisten biri. Ben de o zaman ne yapacağım? Söyleyen ben değilim. Gelen davetli söyledi. Siz kendi adamınıza söylettiniz. Çünkü ben sorumluluğu kendi üstüme aslında alırım. Sorumluluk benim üzerimde olur. Ama Karun Meclisi bir şekilde bizi yani meclisten çıkarırsa ya da toplantıları durdurursa ya da bizi artık dahil etmezse öyle bir durum yaşanmaması için davetliyi anlatıyorum. Burada ben kendi kafama göre bir şeyler anlatırım. Sonra bir bakarım meclis toplanır. Meclise giderim, bakarım toplantı. Beni meclise almadılar. Böyle bir durum da olabilir. Eğer böyle bir durum olursa ne olacak? Ya böyle bir durum yaşanmaması için gelen davetlerin anlatması bizim için her şeyden iyi. Ne kadar da kaybolsa, gelse, gitse bekleyeceğiz, sabırla göreceğiz, deneyeceğiz ve bunu öğreneceğiz. Arkadaşlar benim öğrenmek istediklerim zaten çoğunu söyledi. Bunu da size bildirmek için bu daveti yaptım. Bir sonraki meclis toplantısında buluşmak üzere. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.